İyi günler değerli izleyiciler. Ukrayna-Rusya arasındaki kriz, daha doğrusu dünyadaki savaş krizi bütün hızıyla sürerken bugün sizlere şu an itibariyle çok fazla üzerinde durulmayan, dikkatlerden kaçmış gibi görünen, aslında kaçmayacak tabii. Akşama kadar mutlaka daha şiddetlenecektir. Çünkü herkes uyanacak bir konu bu konuda. Bu konuda biraz hem bilgi vermek hem de önümüzdeki günlerle ilgili bir perspektif çizmek istiyorum sizlere. Bakın, dün akşam sarayın iki adamı ekranlara çıktılar. Bunlardan biri Dışişleri Bakanı'ydı. E, Habertürk'e çıktı. Diğeri de İbrahim Kalın, sarayın baş danışmanı, işte sözcüsü, osu, busu, her şeyi yani. O da CNN'e çıktı ve ikisi de aşağı yukarı paralel konuşmalar yaptılar ama ben tabii Dışişleri Bakanı'nı fazla ciddiye alamam. Yani onun e, çünkü söylenene söyle, yani ona ne söylenmişse onları söylüyor. Ama İbrahim Kalın öyle değil. İbrahim Kalın bir, Amerika'ya çok yakın, Beyaz Saray'a çok yakın, CIA'ye çok yakın, Amerika tarafından adeta gönderilmiş bir isim zaten Tayyip Erdoğan'ın yanına. Yoksa Tayyip Erdoğan'ın hani ne aldığı eğitim, ne etrafı, ne genel kültürü İbrahim Kalın gibi Amerika ile çok içli dışlı bir adamı bulup da çok önemli bir göreve getirecek kadar yeterli değil. Yani orası ayrı konu. Şimdi İbrahim Kalın dün akşam çok önemli şeyler söyledi aslında. Bir numara en önemli söylediği, biz bu savaşta taraf olmayacağız dedi. İki, yaptırım uygulamayacağız dedi. Yani şu anda bütün dünya ülkeleri, daha doğrusu Batı bloğundaki bütün ülkeler ve onların doğudaki ortakları, işte Japonya'sı falan, bunların hepsi Rusya'ya karşı ambargolarda ya da yaptırımlarda yer alıyorlar. Fakat Türkiye henüz zaten yer almadı, biliyorsunuz. Bir tek e, Montreux Sözleşmesi gereği yapılması gereken açıklandı. Yani orada da Türkiye böyle bir Cumhurbaşkanı nezdinde falan bir karar almak durumunda değil. Yani Montreux Sözleşmesi ne diyorsa zaten onu uygulayacak. Özel olarak ben bunu uyguluyorum, bu devreye sokuyorum gibi sözler tamamen aslında halkı kandırmaya yönelik. Çünkü sözleşme sözleşmedir. Hani bugün sırası geldi, buralarını uyguluyorum falan deme durumunuz yok. Uygularsınız. Onun için savaş durumu varsa Karadeniz'e hiçbir savaş gemisi çıkamaz. Sadece o ülke, Karadeniz'e sınırı olan ülkelerin limanlarından çıkmış savaş gemisi varsa geri dönüş hakkını kullanırlar. Onun da bir prosedürü var. Gerçekten görev yerleri Karadeniz mi? Yani Rusya'nın diyelim Baltık Denizi'ndeki donanmasındaki bir gemi dolaşmış gelmiş, boğazlardan geçeceğim, ben Karadeniz'e çıkacağım diyebiliyor mu? Hayır. Ancak Karadeniz'deki limanlardan birinden görevle boğazları geçip Akdeniz'e ya da başka denizlere gittiyse dönebiliyor. Yani burada şeyler çok açık. Öyle bir şey yok. Ne derler? Hani bir Cumhurbaşkanı uyguluyor, uygulamıyor gibi. Ha, uygulamıyorum derse onun yaptırımları başka olur. Şimdi geliyorum en önemli noktaya. Bakın, e, şimdi Tayyip Erdoğan için asıl olan dünya barışı, bu bölgede huzur sağlanması, Türkiye'nin iyi olması falan değil. İktidarda kalabilmek. İktidarda kalmak zorunda. İktidarda kalabilmek için aklınıza gelebilecek, gelmeyecek her şeyi yapabilecek bir durumda. Şimdi tabii bu iş sadece Tayyip Erdoğan'la bitmiyor. Etrafı da var. İşte size söyledim. Mesela İbrahim Kalın gibi bir adamı Tayyip Erdoğan'ın kendi bulması mümkün değil. Yakın çevresinin de bulması mümkün değil. Neden? Çünkü İbrahim Kalın, tamam, dinci kesimin içinde yer almış olmakla beraber bambaşka bir dünyadan geliyor. Yani Amerika'da, oradaki Harvard Üniversitesi, işte oralarda başka görevlerde bulunan bir adam geldi Türkiye'ye. İbrahim Kalın'ın en önemli özelliği Tayyip Erdoğan'ın aşağı yukarı beyni olmasıdır. Bakın. Ve şimdi bu kişi diyor ki biz yaptırımları uygulamayacağız. Biz bu konuda tarafsızız. Rusya'dan ya da Ukrayna'dan yana olmak gibi bir zorunluluğumuz yok. Şimdi İbrahim Kalın bunu tamamen böyle Türkiye'yi yöneten ekibin içinde olan, Türkiye'nin menfaatlerini düşünen biri olarak söylediğini ben düşünmüyorum. Bu çok ciddi bir planın sonucu. Çünkü şu anda dünya çok kötü bir yere doğru gidiyor ve burada bir kapı açık tutmak zorundalar. Bakın, şöyle bir baktığım zaman Biden dün akşam Amerika halkına seslendi ve çok sert şeyler söyledi. Yani gerçekten çok sert şeyler söyledi. Hani bir tek Ukrayna'ya asker sokuyorum demedi. Ha, diyeceksiniz ki onu yapmadıktan sonra geri kalan ne önemi var? Bakın, var. Çok bakın neler oluyor. Bütün Rus oligarkların mallarına el koyuyorlar. Bir. Şimdi Rus oligark dediğiniz Putin'le beraber çalışan ve dünyanın pek çok ülkesinde milyarlarca doları olan insanlar. Bunların hani ekonomik değerlerini bir kenara bırakalım. Milyonlarca dolar tutarında malikaneleri, jetleri, yatları,
şirketleri var. Ekonominin içine girdiğiniz zaman Avrupa'da, Amerika'da milyarlarca dolarlık yatırımları var. Bunlara el konuyor. Bakın ufak tefek, ufak gibi görünen, saçma gibi görünen şeyler yapılıyor. Ne oluyor mesela? Amerika'daki Rus öğrencilere ülkenize dönün diyorlar. Efendim Almanya'da bir orkestra şefi Rus asıllı diye ona görevden el çektiriyorlar. Ne bileyim eski Alman Cumhurbaşkanı Schröder, Başbakan mı? Schröder, evet Schröder'in çalıştığı bir Rus şirketi varmış. Mesela oradaki diğer Almanlar sen Ruslara hizmet ediyorsun diye bunu terk ediyorlar gibi. Hani böyle sembolik anlamı da olan ama onun ötesinde SWIFT kaldırılıyor. Rus bankalarının iş yapması engelleniyor. Rusların kullandığı kredi kartlarının akreditasyonu kaldırıldı. Yani şu anda Rusya dışında olan biri kredi kartını kullandığı zaman geçersiz. Yurt dışında parası olanlar, İsviçre Avrupa bankalarında parası olan bunlar bloke ediliyor. Bakın bütün bunlar Putin'i çok ciddi sıkıştıracaktır. Şimdi ama şöyle de bir şey var. Putin de ayrı bir deli. Bakın Ukrayna krizi niye çıktı? Putin ben girerim dedi. Bunun üzerine Amerika, başta Amerika olmak üzere işte NATO güçleri, Avrupa Birliği dedi, giremezsin dedi. Girersen sana ağır yaptırım uygularız dedi. Şimdi aslında olaya baktığımız zaman iki tarafta birbirine blöf yaptı aslında. Fakat bunlardan Rusya tarafı blöfü gördü. Aç elini dedi. Şimdi ikisinin de elinde çok güçlü bir şey yok. Yani şimdi görünüyor ki Rusya'da aman aman çok böyle 2 gün içinde mesela dize getiremedi Ukrayna'yı. O da blöf yapıyordu. Yani girerim mahvederim diye. Aynı şekilde karşı tarafta yaptı. Ama poker bilenler bilirler. Birisi blöfü görüp de aç elini dediği zaman 5 benzemezle elini bir açarsın bütün servetini kaybedersin. İşte Putin dedi ki aç elini. Ben varım dedi ve girdi Ukrayna'ya. Aslında onun da eli zayıf. Ama ne oldu bunun karşılığında? Batı bloku Rusya'nın blöfünü göremedi. Göremeyince de Rusya girmiş oldu. Fakat Rusya'nın da eli zayıf olduğu için ilerlemesini çok güçlü bir şekilde yapamıyor. Aslında belli ki planlanan şuydu: 2 ya da 3 gün içinde Zelenski iktidarını devirmek. Bakın Ukrayna'yı işgal etmek değil. Zelenski'yi devirecek. Zelenski'nin yerine birileri gelecek. Şimdi tabii burada bir karışık durum var. Ben bilgi için söyleyeyim. Yani bugüne kadar hep konuştuk ama hani bu konuşmanın havası içinde bir yerle taşlar yerli yerine oturması için söylüyorum. Zelenski aslında çok da makbul bir adam değil. Yani o şey tarafını ve o edebiyatı yapmam. Yani yok efendim komedyendi de şuydu. Hayır. İnsanlar komedyen de olabilir. Dram şey de olabilir. İnsanlar bir maden işçiliğinden de gelebilir. Efendim son derece zengin bir aileden de gelebilir. Önemli olan halkın sevgisini kazanıp o yeteneklerini ortaya koyup ülkeyi yönetebilme kabiliyetidir. Yani geçmişinde yaptığı meslek onu küçültmez. Ama şu var. Zelenski daha faşist hatta neo-nazi akımlarının da çok sevdiği biri ve etrafında hep bu insanlar var. Yani sonuç olarak baktığınızda Zelenski çok da böyle bir güçlü ideolojisi olan biri değil. Tam tersi hani Avrupa'nın ortasında eski komünizmden kurtulmuş Ukrayna daha böyle faşist neo-nazi yöntemlerle yönetiliyor. İşte Putin'i herhalde yanıltan da bu oldu. Yani böyle bir ülke ben bunları ilk saldırıda dize gelecektir. Hükümeti değiştiririm. Hükümeti değiştirdiğim zaman da masaya oturduğumuzda da yeni gelen hükümet en azından işte bu Donbas bölgesinde, Kırım'da sorun çıkarmak yerine hani çözüme gidecektir. Ha efendim tam teslim oldum. Tamam Kırım senin olsun, Donbas senin olsun demeyecektir belki ama yeniden başlayacağı için ne bileyim birkaç yıl daha kazanılmış olacaktır gibi bakıyordu. Fakat evdeki hesap bakın çarşıya uymadı. Ve Rusya zannettiği gibi 2 gün içinde Zelenski'yi indiremedi. Şimdi bugünden itibaren durum çok 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 tehlikeli hale geldi. Neden? Çünkü Batı da ilk şoku atlattı. Hani ilk başta böyle bir yüksek sesle yok biz de gireriz, onu yaparız, bunu yaparız. O blöfün olmadığı görüldü. Fakat şu anda yapılanlar blöf değil. Şu anda yapılanlar direkt Rusya'yı hakikaten vuracak hamleler. Bakın sadece Rus vatandaşlarının kullandığı kredi kartlarının geçersiz kılmak var ya Putin'i çok zora sokar. Çünkü yüz binlerce Rusya'nın dışında yaşayan yüz binlerce Rus bir anda 5 kuruş parasız kalmış gibi oluyorlar. Düşünsenize. Oligarklar paralarına el konuyor. Şimdi oligarklar dediklerimiz öyle hani çok parası olan mafyatik adam falan şimdi sade o kadar değil ki. Bütün ekonomiyi onlar yönetiyorlar. Ellerinde çok büyük güç var ve Putin'e baskı yapacaklar. Şimdi ne oluyor? Hava sahaları kapatılıyor.
Bankalar, bankacılık işlemleri bitiyor. Kredi kartları atılıyor. Bütün Rus mallarına ve zenginlerin mallarına el konuyor. Farklı ülkelerde yaşayan Ruslar istenmeyen kişi ilan edilip çıkın gidin deniyor mu? Şimdi bütün bunlar olduğu zaman bunun Putin'deki etkilerini de göz önüne almak zorundayız. Dünya da almak zorunda ve herhalde Amerika da alıyor. Çünkü şu andan itibaren daha önce blöfü gören Putin köşeye iyice sıkışıp daha da saldırgan hale gelebilir, gelecektir de işte o zaman ne olacağını kimse bilmiyor. Hani bir nükleer tehditte bulundu ya, şimdi onu o kadar ciddi şeysiz almayın. Yani sonuçta belki yıllar önce yaptığımız bir sohbette söylemiştim. Yani yarın öbür gün bir deli çıkacak, düğmeye basıverecek. İşte o bastığı an otomatikman her yerdeki düğmelere de basılmış olacak ve dünya bir anda cehenneme dönecek. Efendim bu olabilir mi? Çok düşük bir ihtimal ama asla olmaz diye bir şey yok. Yani Rusya, daha doğrusu Putin yönetimi bu çaresizlik içinde saldırabilir. Şimdi en başa dönüyorum ve konuyu Türkiye'ye bağlamak istiyorum. Şimdi bakın, İbrahim Kalın'ın bu açıdan konuşmaları ve onun Amerika bağlantılarını da göz önüne aldığımız zaman Putin'e bir açık kapı bırakmak ya da bir şekilde hani onun da görüşmeleri yürütecek bir alan oluşturma çabası olarak görüyorum ben. Ve bu aslında tabii Türkiye için ve Tayyip Erdoğan için büyük bir kumar. Ama bakın size şimdi şunu söyleyeyim. Bütün şeylerden arındıralım işi. Bu kumarı Tayyip Erdoğan ve ekibi Amerika'nın da desteğiyle çok iyi oynarsa, inanın bana, Tayyip Erdoğan anormal güçlenir ve seçimsiz bir şekilde ülkenin başında kalma şansı bulur. Bakın, önümüzdeki günlerde Türkiye'de muhalefeti bekleyen tehlikelerin başında ne geliyor biliyor musunuz? Savaş durumu nedeniyle seçimlerin iptal edilmesi. İleri bir tarihe atılması. Önce bir yıl, sonra 2 yıl, sonra 3 yıl. Ama eğer bunu başarabilirse Tayyip Erdoğan ve bu ertelemeler süresi içinde dünya dengelerini iyi de okuyup Amerika ile de aynı desteği, ta 2002'den beri aldığı desteği arttırarak arkasına alırsa, hiç seçim yapmadan aynı Irak gibi, aynı Mısır gibi, aynı Suriye gibi Türkiye'nin başından ömür boyu kalacak bir şekilde oturur. Şimdi bunu ben söylerken belki pek çok kişi rahatsız oluyor. Ya bu nereden aklına düşüyor? Hayır. Bakın, bir rüya görmemek gerekiyor. 6 parti bir araya geldi. Oh tamam, bu işler bitiyor. Anketlere bakıp da bunlar gidiyor havasına girmemek gerekiyor. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ukrayna olayı Tayyip Erdoğan için hani aynı 15 Temmuz gibi Allah'ın bir lütfu. Çünkü bir anda Türkiye'yi ve Tayyip Erdoğan'ı önemli hale getirdi. Hele bugünkü. İbrahim Kalın tesadüfi konuşmuyor bakın. Bunlar mutlaka Amerika ile, CIA ile görüşülmüş konular. Türkiye'nin bu Bir araya konuda arabulucu getiren olabilme bir ihtimali uğraş doğuyor bakın. bana hep Ve Tayyip Erdoğan'ın bir sözü var. Şimdi hani dünya beşten büyüktür diye. Doğru bir laf mı? Hayır değil. Alay ettik mi? Ettik. Dünya etti mi? Etti. Fakat şu gün itibariyle dünya beşten büyüktür diyerek değil ama efendim bu Güvenlik Konseyi'nde veto hakları bakın nelere mal oluyor diyerek dünya bu konuda bir araya gelebilir ve mesela Rusya'nın veto hakkını elinden almaya kalkabilir ya da veto hakkını olduğu gibi ortadan kaldırıp bir Güvenlik Konseyi sayısını, o 5 daimi temsilciliği çıkarıp 5 daimi temsil gene kalır, sayı artırılır, daha daimi üye sayısı artırılır ve veto hakkı elden alınır ya da veto hakkı en az 3 ülke veto ederse diye, yani sayıyı 20'ye çıkarırsınız mesela daimi üye, en az 3 üyenin veto hakkı dersiniz falan. Yani formül bulunur. Şimdi benim şeyim yok, yani dış uzmanı falan değilim ama buraya gittiği zaman Tayyip Erdoğan'ın eline çok büyük bir güç de geçiyor o zaman. Yani bir Batı'nın iyice köşeye sıkışmış Rusya ile konuşacak yeri yok, adamı yok, mekanı yok. Al sana Türkiye, Tayyip Erdoğan. İki, Birleşmiş Milletler konusunda bakın yıllardır bir şey söylüyordum. Ben bu uğurda kitap bile yazdım dedi ya. Hani dünyayı kurtarmak için. Bakın işte dünya kabul ediyor ve Türkiye'de bir anda her şeyin üzerini örterek yola devam edebilir. Hani Allah'ın lütfu diyorum. Bakın şu anda zamlar, düşük ücretler, artan hayat pahalılığı, enflasyon, doların yükselmesi falan hiçbiri tartışılamıyor. Neden? Çünkü kardeşim savaş durumu var. Yani öyle bir şey oldu ki bu hükümetin zaten hiçbir şey yoktu. Dünya krize girdi. Ne yapalım? Yani petrol 100 doları geçti. Ne bileyim işte elektrik, enerji fiyatları darlık. İşte şimdi haberler çıkmaya başlıyor.
Bu hem de muhalif medyada çıkıyor. İyi niyetle de olsa, kötü niyet aramıyorum zaten, ama yok yarın işte buğday bulamayacağız, yok et olmayacak, yok gıdada sıkıntı çekeceğiz, enerjide sıkıntı çekeceğiz falan gibi beklenen sıkıntılar da zihinlere girdikçe bu sefer güncel hataları, bugün bu hale bizi bu iktidarın getirdiği gerçeği falan da unutuluveriyor. Bu açıdan işte muhalefet, bakın ben size dün anlattım altılı toplantının aslında hani aman aman bir şey olmadığını, ama o altılı toplantıda o kadar kendilerinden geçmiş vaziyetteler ki mesela parlamentoyu göreve çağırmadılar. Tayyip Erdoğan'a gel anlat kardeşim, biz de destek olalım. Bu iş Türkiye'nin de sorunudur. Yarın öbür gün bizim başımız derde girecek. O halde lütfen gel anlat, bize söyle, biz de senle olalım diyemediler. Ve Tayyip Erdoğan göreceksiniz hiç kimseye danışmadan etmeden. Onun için İbrahim Kalın'ı önemsiyorum. Bakın ekranlara çıkıyor ve Türkiye adına hiçbir resmi sıfatı yok adamın. Değil mi? Sarayın sözcüsü ve danışmanı hesapta. Bir resmi şey görevi yok. Dışişleri Bakanı değil, Dışişleri bilmem nesi değil. Ama içerideki o gizli kabinede gizli isimlerden biri İbrahim Kalın ve diyor ki biz yaptırım uygulamayacağız. Şimdi bunu meclis kararına bak Vedat, parlamentoya bunu sunup en azından oradan onay almadan ya da oraya bilgi verip herkesi ikna etmeden ben yaptırımda bulunmayacağım, ben Rusya ile arabuluculuk yapacağım, ben Rusya ile olan ilişkilerimi bozmayacağım deme hakkını bakın kendilerinde buluyorlar. İşte muhalefet şu andan itibaren hem Türkiye'yi, yani bu olaydan Türkiye çok karlı çıkması için de el birliğiyle çalışmak durumundayız. Ama bu iktidarın da bunu büyük bir nimet gibi görüp, çok büyük bir fırsat gibi görüp Türkiye'nin başından asla gitmeyecek bir şekilde operasyon yapmaz ihtimalini de muhalefetin görüp buna göre davranması gerekiyor. Aksi takdirde istedikleri kadar ağlasınlar, istedikleri kadar bağırıp çağırsınlar. Tayyip Erdoğan ve ekibinin Amerika'nın ve Avrupa'nın da büyük desteğiyle, hatta şükran duygularıyla Türkiye'nin başında daha uzun bir süre tutmak için her türlü operasyonu yapacaklarından kimsenin endişesi olmasın. Karamsar bir konuşma gibi. Evet, dinleyen belki bazılarınız diyeceksiniz ki ya kardeşim sen de böyle hep şehamet tellallığı gibi yapıyorsun. Ama bakın pek çok konuda ne anlattıysam daha önce, neye öfkelendiyseniz hep başınıza geldi. Bunların konuşulmaması, bunların söylenmemesi, bunların hiç duyulmaması gerçeği değiştirmiyor. Şu anda Türkiye'nin gittiği nokta budur. Türkiye bu işten çok büyük zararla çıkacak. Onu göreceksiniz. Tayyip Erdoğan'la da olsa çıkacak. Ama iktidarını güçlendirerek başımızda oturduğu sürece biz onu da tartışamayacağız. Bunun böyle bilinmesi ve buna göre herkesin, muhalefetin tabii diyorum, şahısları söylemiyorum, muhalefetin uyanık olması, bir takım böyle ben şöyle iktidara geliyorum, böyle iktidara geliyorum, tamam bitirdik bu iş havasına girmeden ya da o komplekse kapılmadan, o rehavete kapılmadan sağlam basmak zorunda olduğunu söylemek istiyorum. Bu konu bugünlük bu kadar. İyilikler, esenlikler, hoşçakalın.